Evet değerli takipçilerim, bugün sizlere Ordili Bayramlı köyündeyiz. Çok eski olan tarihi bir değirmendeyiz. Ve değirmenin suyunun alındığı yerden değirmenin içerisine ve nasıl bir şekilde ekmek yapıldığını ve ekmek yapılması için zahranın nasıl öğütüldüğünü, yani mısırın nasıl un haline getirilip öğütüldüğünün serüvenini göstereceğim. Bakın burası başlangıç yeri. Burası enerjinin kaynağı olan, yani şu anda günümüzde kullandığımız elektriğin kaynağı olan su. Bakın şuradan şu taşların arasını başlangıç olarak oyulmuş ve bulunduğum bu yer örülmüş. Bakın şuradan aktığı yere, yüksekliğe bakın, kod yüksekliğine. Değirmen o aşağıda. Bu koddan, bulunduğum koddan o aşağıdaki mesafeye kadar şuradaki suyun akışıyla elde ettiği bir enerji var, bir güç var. Kinetik enerjiyi, özür diliyorum, potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye döndürerek değirmenin dönmesini sağlıyor. Bakın bu yükseklik, özellikle bir gözünüze tekrar canlansın bulunduğum yer itibariyle. Tabi suyun akışı falan harika. Şundan taşmalar var. Şuraya da bir ayrıyeten bir taş konmuş, köprü gibi. Burada suyun fazla gelmesini buradan ayarlanıyor. Mekanizma burada. Yavaş döndürmek isteniyorsa değirmendeki taş, buradaki engel konarak buraya o su yavaşı sağlanıyor. Aşağıda birkaç tane daha engeli olacak. Onları da göstereceğim. Tabii ki şuradan yürüyerek geçtiğim için tehlikeli bir yer. Orayı da baştan bir göstereceğim. Durduracağım kamerayı. İleride tekrardan açacağım. Çünkü elimde tutarak geçmem zor. Sesi dinleyin. Bu emniyet havuzudur. Bu taşın kırılmaması için üstten hafiften bir kanal yapılır. Aşağıya cazibeli düşürülür ki tam dibine su asla düşmez. Bakın çok mantıklı bir şekilde yapılmış. Dolayısıyla bu taş, örülü taş hiçbir şekilde zarar görmez. Şuradan fire veriyor yalnız. Ve suyun geldiği kaynak. Yukarıdan ağrı geliyor. Şuradan belli bir yere kadar göstereyim arkadaşlar size. Evet, zorlu koşullu yürüyüşümüz başlasın. Belli bir yere kadar. Zor bir yerde gidiyoruz. Bakın şöyle dar bir yerde gidiyoruz. Bakın gideceğim yere bakın. Şuranın taşının üstünde gideceğim. Şu anda değirmen gözükmüyor arkadaşlar. Daha devam ediyor. Bakın suyun akış hızı burada daha hızlandı. Ve burada sürekli bakın bu taş oyulmuş. Kendi hali değil bu. Bunu da kademeli oyuyorlar. Aşağı doğru eğimli oyuluyor bu şekilde arkadaşlar. Ve bu tarafı da sıvanıyor bu şekliyle. Su aşağı düşmüyor. Bu şekilde ilerliyor. Aşağıda suyun fazlası bu şekilde gidiyor. Şöyle geriyi tekrardan göstereyim. Daha gösterme imkanı olmayacak. Karadeniz bir başka. Burada durduruyorum. Çünkü bu yerin üzerinde yürüyeceğim. Gördüğünüz yerin tehlikeli bir durum. Evet bakın arkadaşlar. Tabii ki şuradan yürüyerek gelmek zorunda kaldım. Şöyle yürüyerek geldim. O arada gösteremedim size. Dar bir ince yoldan. Suyun akış hızı daha hızlandı. Güzel bir tatlı bir eğimle geliyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar şuradan. Şu taş özellikle şuradan kesilmiş. Buraya bu şekilde. Buraya bir taş konuyor ve bakın su geçmiyor. Bu burada emniyet sübobu. Ayrıyeten değirmen çalışmayacağı zaman bu kapatılıyor. Dolayısıyla su tahliye ederek tekrardan dereye kavuşuyor arkadaşlar. Buradan dereye gidiyor tekrardan. Geldiği yere gidiyor. Böyle bir kanal. Şimdi değirmene varmadan önce bunları göstermek lazım. Ve değirmene doğru gidiyoruz. Bakın. Bu kanal boyunca burası tamamen yapma arkadaşlar. Bu konum. Böyle gidiyoruz. Biraz hızlı gidiyorum. Ve kaç tane emniyet sübobundan oluşuyor değirmen. Görün bakın arkadaşlar. Ve geldik diğer sübobuna. Bu da bir emniyet.
yere. Son yere artık bundan sonra oradan su, bakın o yerden su değirmenin içerisine giriyor. Orada tam ucunda yaprakların bilmem nelerin gelmemesi için de ızgara şekliyle odunlardan örülmüş zamanında, şimdi ise demirden yapılmış, revize edilmiş bazı noktaları kısım kalıyor. Oraya gelen odunlar, işte yapraklar falan o kısımda kalıyor. Aşağıda suya dahi indirilmiyor. Eğer tahliye edilecekse, su biraz daha az gelmesi isteniyorsa arkadaşlar, şurada ayar yapılıyor. Bakın şuradan da tahliye ediliyor tekrardan su. Bundan sonrası değirmenin içini göstermek kalacak arkadaşlar. Burada videoyu durduruyorum çünkü şu yolu tekrardan size göstermeyeyim. Aşağı değirmenin yanına döneyim. Veya gidelim, yürüyelim ya. Görmüş olunuz. Dolayısıyla bayağı bir 500 metre. Bu arada başka bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda bu değirmenler bizim ekmek fabrikalarımızdı. Bunların önemi çok önemli. Ve bu değirmenleri düşman tarafından yok edilemiyordu. Çünkü hepsi farklı farklı yerlerde. Bakın değirmenin yeri ve memleket haritasında arkadaşlar bu değirmenler özellikle belirtilir. Gösterilir. Ola ki ileride Allah göstermesin tekrardan büyük bir savaş olursa bunların hepsi faaliyete geçecek. Şu anda sadece köylü kullanırken o zaman geldiğinde aç kalmamamız için değirmen faaliyete girmiş olacak. Bakın şuradan aşağı gelen su içeri değirmene giriyor. Orada kocaman bir taş olan o çarkı döndürüyor. Çarkın taşının bir tanesi dişlidir, diğeri dişsizdir. Dişli olan taşın dişleri bittiğinde çıkartılır yuvasından ve o taş tekrardan bilenerek, yani kesilerek pürüzlü hale getirilir. Bu da öğütülecek malzemeyi öğütülür. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Elektrik değirmenleri ile su değirmenleri arasında dağlar kadar fark var. Elektrik değirmenleri çok daha hızlı döner ve unu yakar ve unun kalitesini düşürür. Ama su değirmenleri belli bir hızda ayarladığınız için, yavaş döndüğü için kalitesi çok daha farklıdır unun. Ve bu da değirmenin alt kısmı arkadaşlar, ilk önce. Çarkın altı. Fabrika kısmı. Bakın su şuradaki olağa gelir. Vurur ve oradaki gördüğünüz odunu, biraz karanlık ama maalesef, odunu döndürür. Yukarıdaki da taşı döndürür. Ve üstündeki bir taş da sabit durur. Bir taş sabittir. Üstteki taş döner. Arasına gelen malzemeyi öğütür. Burayı muhakkak ilk önce göstermem lazımdı. Bakın şurada hafiften bir ışık sızıyor. Su oradan gelir. Burada da değirmene ayrı bir ayar daha verilir. Ve öğütülecek olan mısırın kalibre boyu bile ayarlanır arkadaşlar. Hayvan yemi olarak, un olarak, biraz daha kalın malzeme olarak her şekilde ayarlanarak öğütülür. Burada arkadaşlar gördüğünüz bu yerde sıra olunurdu. Muhakkak eskiden. Bakın yeri döşemişler bile çok güzel taşlardan. Şimdi değirmeni görmek kaldı. Bir çuval omuzunda mısırıyla gelip 5 gün içerisinde sürekli bir şekilde gelip gittikleri yer. Evet, kapısında kilit olmaz. Herkes gelip öğütebilmek için. Çünkü ortak maldır. Kapı da orijinal. Gördüğünüz gibi ahşap. Evet. Değirmenin yeri. Arkadaşlar. Bakın hemen gözüme çarpan şurada bir ip var. Tabii ki süpürge. Şu gördüğünüz asıl olan şey anlamsız değildir. Bu asıl olan şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya mısır dökülür. Ambardır. Ucundan, bakın o ucundan gelir. Şuradaki gördüğünüz delik var ya. Bakın açayım. Size şu deliğe düşer. Ve bu taş sabit olur. Alttaki taş döner arkadaşlar. Şu alttaki taş döner ve öğütülür döndükçe. Bakın şu bir ayardır. Şu taşın ayrı bir ayarıdır. Mühendislik konumuna bakın. Bakın bu taşın şuradaki şu mesafesi özellikle şu oduna göre ayarlanmıştır. Ona göre dönüşünü ayarlar. Bu ise arkadaşlar şu merak ettiğiniz şöyle çekül gibi ip buradan düşecek olan mısırın tanesini ayarlar. Tek tek mi, çok mu dökülecek, az mı dökülecek, onu buradaki bu vazife görür. Burası da öğütülmüş zahranın
artık yeridir. Şu taşın arasından şuradan dökülür buraya. Bundan sonrası sepete doldurulur. Bakın arabalarda yedek lastik olduğu gibi yedek taş arkadaşlar. Öğütme taşı. Muhakkak yedeğinde bulunur. Bu taşta bir sıkıntı olursa bu taş devreye girer. Tabii ki bunun buraya kaldırılması da kolay değildir. Onun da bir düzenekle kaldırılır. Evet. Tarih kokuyor. Taşlara bakın. İçerisi o kadar serin ki. Harika bir konumda. Tabii ki üstü çatısı yenilenmiş, çinko yapılmış. Burası kesin daha önceden hartamadır. Hartamada ağaçlar, ağaçların kısa kesilerek üst üste konup yapılan bir yöntemdir. Şurada bakın bir oluk vardır. Aşağıya da görür buradan. Buradan aşağıdaki suyun akışını görür kişi. Onu da kontrol eder. Evet. Kişi gelir, vatandaş sırtında mısırıyla burada zahrasını öğütür. Bir haftalık yiyeceğini yapar ya da 2 hafta kadar. Ondan sonra atına, eşeğine yükler, evin yolunu tutar. Evet. Umarım eksik anlatmamışımdır. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Şöyle kapısını çekip kapatalım. Güle güle arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Böyle farklı farklı inşallah görmediğiniz bilgileri size sunmuş olurum. Şöyle bakın giriş yolunda da patika yolu vardır yani. O kadar zor da değildir. Görüntüyü çekerek kapatalım. Bir de derenin şöyle buradan görünüşünü göstereyim. Ve hiçbir zamanda sel almaz. Öyle yere kurarlar. Bakın dere böyle akıyor. Sel gelse dahi burayı yıkmaz. O konumu da ayarlanır arkadaşlar. Tamam, hiç sel konumunda zarar görmez. Şimdi yapılan evler selden gidiyor. Ama bakın bunlar gitmez. Niye? Çünkü adam yaparken onu hep düşünüyor. Burada kod farkı bile var dereyle. Bakın şöyle göstereyim. Dere burada. Bakın değirmen burada. Tam ters dönüş yerinde. Bunların hepsi düşünülmüş. İyi günler arkadaşlar diyorum. Su sesiyle vedalaşarak, buradan ayrılarak görüşmek dileğiyle başka bir videoda.